Bugün mercek altına alacağımız konu Türk futbolunun devlerinden Fenerbahçe. Ama bu sıradan bir sezon analizi değil. 2025-26 sezonu kulüp için adeta bir yeniden doğuş hikayesi. Düşünün, sadece bir ay içinde hem teknik direktör hem de başkan değişiyor. Gelin bu inanılmaz dönüşümün detaylarına birlikte dalalım. Evet, bakın, bu gerçekten de Fenerbahçe için herhangi bir sezon değil. Kulüp, kelimenin tam anlamıyla temelinden sarsılıyor ve akıl almaz bir hızla kendini yeniden yaratıyor. Yani bir devin yeniden uyanışına tanıklık ediyoruz diyebiliriz. Şu takvime bir bakın. Her şey o kadar hızlı oldu ki sadece bir ay, evet bir ay gibi kısacık bir sürede Jose Mourinho gidiyor, yerine Domenico Tedesco geliyor, hemen ardından Ali Koç'un başkanlığı sona eriyor ve Saadettin Saran koltuğu devralıyor. Bu sadece bir koltuk değişimi değil, anlayacağınız. Bu, kulübün bütün vizyonunun, bütün geleceğinin yeniden yazıldığının en net kanıtı. Peki güzel. Yönetimde böylesine büyük bir fırtına koparken bu durum sahaya nasıl yansıdı? İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Sezonun ilk yarısı bize öyle bir tablo çiziyor ki bir yanda müthiş bir başarı, diğer yandaysa omuzlardaki o inanılmaz baskı. Hemen puan durumuna bakalım. İşte tablo burada. Durum çok net aslında. Fenerbahçe sezonun ilk yarısını, yani devre arasını, ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında sadece 3 puan farklı ikinci sırada tamamlıyor. Ama asıl inanılmaz olan ne biliyor musunuz? Şu sıfır rakamı. Fenerbahçe ilk 17 maçta hiç yenilmemiş. Yani ligin tek namağlup takımı. Düşünebiliyor musunuz? Yenilgisizsiniz ama yine de lider değilsiniz. İşte bu, omuzlardaki baskının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Mükemmel olmak bile bazen yetmiyor. Ve bitmedi. Sadece ligde değil, kupa arenasında da gövde gösterisi yapıyorlar. 10 Ocak'ta ezeli rakip Galatasaray'ı 2-0 gibi çok net bir skorla mağlup edip Süper Kupayı kazanıyorlar. Bu galibiyet, biz büyük maçların takımıyız mesajını da çok net bir şekilde veriyor aslında. İşte tam da bu noktada, yani namağlup olmanın bile zirve için yetmediği bir anda yeni yönetim düğmeye basıyor. Madem öyle, biz de oyunu değiştirecek hamleler yaparız diyorlar ve Ocak transfer dönemi için kolları sıvıyorlar. Hedef belli, şampiyonluk. Ve transfer dönemi açılır açılmaz bombalar patlamaya başlıyor. Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için tam 28 milyon avro ödeniyor. Bu başlı başına büyük bir hamle ama durun, asıl hedef, asıl büyük bomba henüz yoldaydı. Ve o isim, Dünya Kupası kazanmış bir efsane, N'Golo Kante. Kulislerde dolaşan haberler doğru çıkıyor. Kulübün en yetkili isimleri Al Ittihad'ın yıldızıyla masaya oturmak için soluğu Dubai'de alıyor. Tabii bu durum Kante'nin hocası Sergio Conceição'ya da soruluyor. Verdiği cevaba bir bakın. Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalan her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor. Yani ne evet diyor ne hayır. Bu gergin ve diplomatik cevap transfer ateşini daha da körüklüyor tabii ki. Peki ama 34 yaşındaki Kante takıma ne katabilir? Artık eskisi gibi sahanın her yerine koşan o bitmez bilmez motor değil, evet. Ama plan zaten bu değil. Fenerbahçe'nin planı onu bir denge oyuncusu olarak kullanmak. Yani oyunu geriden kuran, taktiksel zekasıyla takıma liderlik eden ve Guendouzi gibi enerjik oyuncuların hücuma daha rahat çıkmasını sağlayan bir beyin. Sadece bir dinamo değil, bir maestro. Kante gibi bir dünya yıldızının peşine düşmek, bu sadece parayı masaya koyup hadi gel demekle olmuyor tabii. Arkasında aylar, hatta yıllar süren devasa bir analiz var. Peki, modern kulüpler milyonlarca avroluk bu yetenekleri nasıl değerlendiriyor, bu kararları nasıl veriyorlar? Şimdi gelin biraz daha derine inelim ve bir scout'un zihninin içine girelim. Bu sorunun cevabı işte o meşhur, inanılmaz detaylı scout raporlarında saklı. Bu raporlar bir oyuncunun oyununu adeta atomlarına ayırır. Her pası, her şutu, her hareketi mercek altına alınır. Bu süreci tam olarak anlayabilmeniz için şimdi size özel bir şey göstereceğiz. Gerçek bir scout raporunu birlikte inceleyeceğiz. Bakın, hemen belirteyim, bu oyuncu Fenerbahçe'nin hedefi değil. Bu bir vaka analizi. Bayern Münih'in genç forveti Mathys Tel'in raporu üzerinden bu milyonluk transferlerin arkasında yatan analizin ne kadar derin olduğunu göreceğiz. İlk madde, gol tehdidi. Raporda ne yazıyor? Tel'in sağ ayağı inanılmaz güçlü. Çok az hazırlıkla füze gibi şutlar çıkarabiliyor. Sol ayağı da fena değil ama
İşte zayıf yönleri de burada başlıyor. Sürekli güce dayalı şutlar çekiyor. Aşırtma gibi, plase gibi ince vuruşları pek yok. Bu da onu üst düzey savunmalara karşı tahmin edilebilir kılıyor. Gol oranı da henüz elit seviyede değil. Geçelim dribbling yeteneğine. Güçlü yönleri ne? Birebir de çok çevik, vücut hareketleriyle rakibini kolayca ekarte edebiliyor. Özellikle ceza sahası içinde kendine şut açısı yaratmakta usta. Peki zayıf yönleri? Rapor diyor ki topu derinden alıp sürdüğünde başarı oranı düşüyor. Baskı altında yani etrafı kalabalıklaştığında panikleyip topu kaybedebiliyor. Denge için alt vücudunu güçlendirmesi gerektiği de not düşürmüş. Ve sakın sanmayın ki analiz sadece hücumla ilgili. Modern futbolda bir forvetin savunma katkısı da hayati önem taşır. Rapora göre Tel, topu kapmak için doğru yerde durabiliyor. Hızlı ve fiziği de pres yapmaya çok uygun ancak Thomas Müller gibi forvetlerde gördüğümüz o pres açlığı, o ısırma isteği onda henüz tam olarak yok. Takım savunması ve taktiksel anlayış konusunda da kendini geliştirmesi gerekiyor. Evet, işte bu gördüğünüz derinlemesine analiz bizi yeniden asıl konumuza, yani Fenerbahçe'ye geri getiriyor. Anlatmak istediğim şey şu: Fenerbahçe'de Kante gibi, Guendouzi gibi isimleri alırken tam olarak bu kadar detaylı, bu kadar titiz bir çalışma yapıyor. Şampiyonluk için her ihtimal hesaplanıyor. Ve strateji artık çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir yanda takımdan ayrılan tecrübeli isimler var. 38 yaşındaki Dzeko, 36 yaşındaki Tadic, diğer yandaysa takıma katılan ve hedeflenen gücünün zirvesindeki oyuncular. 26'lık Guendouzi, 34'lük Kante. Yani hücumdaki tecrübe yerini oyuna tamamen hükmedecek dinamik ve dominant bir orta saha gücüne bırakıyor. Sonuç olarak tablo ortada. Fenerbahçe namağlup, Süper Kupayı kazanmış ve şampiyonluk için kasasını sonuna kadar açmış durumda. Ama en büyük rakibi hala puan tablosunda bir adım önde. Ve bu da bizi en başa, o büyük soruya geri getiriyor. Yapılan bu cesur hamleler, bu milyonlarca avroluk yeniden yapılanma, yıllardır devam eden o büyük şampiyonluk hasretini dindirmeye yetecek mi? İşte bunu zaman gösterecek.